Ölüler, doğumlarında onlarla beraber olmuş bulunan, ölümden sonra onları terk eden Ka'ların ellerinde kötü ruhların hilelerini bozacak sihirli formüller vardı. Bu papirüs sayesinde ikinci isimlerini, ebedi adlarını hiçbir zaman unutmayacaklardı. Bu sihirli isme sahip olmaksızın kimse öbür dünyada yaşayamayacak, onsuz hiçbir tanrı onları temize çıkmışlar arasında saymayacaktı. Ölüler kitabı sayesinde Elefantinin kasırgalar tanrıçasının 4 testisinin isimlerini saymak, vadi engereğinin nefesini fark etmek, ufukta bir şakarabe şeklinde canlanmadan evvel güneşin yeraltı dünyasında her gece aldığı 37 şekli tanımak kolaydı. O güneş ki doğduğunda uçsuz bucaksız Teb şehrinin altın yaprakçıklarla kaplı piramitçikler üstündeki yüzlerce dikili taşı ve yeryüzüne hayat dağıtan ve onu ebedi kılan Ra'yı yüceltmek için inşa edilmiş mabetlerin dev kapılarını aydınlatıyordu. Ölüler de diriler kadar karanlıkları açan, her günün ışığında Nil'e şarkı söyleyen koçbaşlı güneşi yüceltmeyi bilmeliydiler. Güneş kayığı Sokaris'in krallığında önlerinden geçerken ölüler ilkel tanrılarla beraber evrenin ilk kaostan çıktığından beri her gün batışının eşliğinde yenilenen Amon-Ra'nın harika serüveniyle mutlu olurlar. Yeraltı nehrinin kıyılarındaki varlıklarıyla batı bölgesinde her gece Amon-Ra'nın kutladığı esrarlı eyleme hep birlikte katılırlar. Evet, sanatkar tarafından yazılmış duaların gücü ve değeriyle bundan böyle bedenlerini taşlaşmaktan koruyan sihirli sözcüklerin koruması altındadırlar. Ve tanrıların önünde kapı açıcı sözler söyleyebilecek, iç organlarını deşmek için karınlarına bastıran eli bıçaklı veya sözcüklerin sihir gücünü yiyen veya mumyaların burnuna kokmuş bir nefes gibi giren sinsi tanrılardan kurtulabilecekler. Evet, Ölüler kitabının derin anlamlı sözlerini iyi bilirlerse, gökyüzünün büyüklerine meydan okumaya cesaret eden tanrılardan korkmayacaklar. Ve özellikle tanrısal mahkemenin gerçek ve adalet efendilerinin önünde 7 ışık saçan 7 ruhun, büyük hakim Osiris'in, Horus'un 4 oğlunun, Amente'nin koruyucu tanrılarının önünde, Osiris'in arkasında oturan, koruyan ve yakan, erkek şekli şebek olan, güneş alevinin kadın şekli Hetep, Sekrus gibi hakimlerin karşısında korkusuzca duracaklar. Her ölünün dünya yaratılalı beri, ruhun tartılışı olan onları bekleyen bu korkunç sınav boyunca savunmalarını takdim edebilecekler. Horus'un 4 oğlunun eşliğindeki Osiris'in önünde yeri öptükten sonra ruhlarını bütün pisliklerden yıkayabilecekler. Çünkü ruh bir kadının karnından çıktığı için kısa mevcudiyeti boyunca kendine yakışmayan tutkulara kapıldığı için pislenmiştir. Ölünün ruhu kendi saf olmayışını hisseder. İçinde enkarne olduğu beden tarafından işlenmiş hataları ruh algılayabilir. Ancak Ölüler kitabındaki dualar sayesinde onu belki de Ra'nın ateşine tutuşmadan, gökyüzünün parlaklığında onda erimeden, doğrulardan bulacak olan 42 hakimin, uluların, ışık saçanların, karanlığın kutlu yüzlerinin önüne çıkmaktan korkmayacaklar. Çünkü cehenneme veya cennete gönderilmeden evvel ölünün kalbi yani vicdanı tanrıların terazisine konulup tartılacak ve hükümlendirilecek. Timsah ağızlı, su aygırı karınlı, metinlerde adı müstekreh hayvan, ruh yiyicisi olarak geçen bir canavar terazinin yakınında ağzı sulanarak bekliyordu. Geri dönülmez yargıyı bildiren ölüler tanrısı Osiris'in önünde bakışlarını yumuşatıyordu. Her biri eski Mısır'ın zambak ve papirüs çifte krallığının bir vilayetini, aynı zamanda insanların işlediği dince kararlaştırılmış 42 günahtan birini temsil eden 42 adalet tanrısı, topukları üzerine çökmüş, mahkeme önünde kendini temize çıkarması gereken ölüyü sorguya çekiyorlardı. Bu, bütün cenaze papirüsleri üzerinde resmi yapılan ünlü ruhun tartılması sahnesidir. Ölü o zaman Tot'un önünde olumsuz itiraf denen şeyleri söylemek zorundaydı. Tot, iblis ve maymunla temsil ediliyordu. Gizli kitapların sahibiydi. Kendi yaşamının milyonlarca yüzyıl süreceğini beyan etmişti. Tot, Osiris'in yeryüzündeki düşmanı domuzu, öbür dünyadaki düşmanı Apopis yılanını kovdu. Evet, teraziyi dikkatle izleyen Tot ve çakal başlı Anubis önünde insanlara karşı günah işlemediğini,
tanrıların hoşuna gitmeyecek hiçbir şey yapmadığını, hiyerarşiye saygılı olduğunu, ne öldürdüğünü ne de öldürmek için emir verdiğini, kimsenin ızdırabına sebep olmadığını, mabetlere bırakılması gereken yiyecek ve tütsüleri gizliden ölçerek hırsızlık yapmadığını, ölülerin yiyecek ve içeceğinden çalmadığını, kutsal yerlerde cinsel ilişkide bulunmadığını, komşusunun toprağını çalmak için yanlış ölçü kullanmadığını, uzunluk ölçülerini yanlış tutmayıp terazide hileli ağırlık kullanmadığını, tanrıların kuşlarını veya kutsal göllerin balıklarını çalmadığını, Teb Amon'unun sürülerine zarar vermediğini, mabetlerin hazinesine bırakılması gereken gümüş külçeleri yanlış saymadığını beyan ederek ölü kendini temize çıkarmalıydı. Eli bıçaklı 42 tanrı önünde, Tot ve Anubis önünde göğsünü yumruklardı. Tabii derdi, hayatımı iyilik etmek için kullandım ve size yalan söylemeksizin ebedi ve sevgili tanrılar kendimi övebilirim. Çünkü en iyiler arasında en iyiydim. Zayıf olanları besledim. Susuz olana gün ortasında su verdim. Hiçbir şey olmayana balık kayığımı ödünç verdim. Osiris, Tot ve Anubis önünde göğüslerini yumruklayan bu ölüler ne kadar da doğru, ne kadar da iyilermiş. Öbür dünyada onlara inanacak olursak hepsi yetim babası, dulun dayanağı, şanssızların yardımcılarıymışlar. Heliopolis'e yemin ederim hiç günah işlemedim. Keraoa'nın alev taşıyıcısına yemin ederim hiç çalmadım. Hermopolis'in burnuna yemin ederim hiç aldatmadım. Gölge yiyicisine yemin ederim insan öldürmedim. Göğün çift aslanına yemin ederim yiyecek çalmadım. Heraklepolis'in kemik kırıcısına yemin ederim mabedin servetini yağmalamadım. Akrabalarımı gömdüm. Hizmetkarlarımdan hiçbirinin kızını esir etmedim. Kutsal hayvanlardan olan gökyüzünün akbabalarını besledim. Doğduğumdan beri bir defa bile hakim önünde dayak yemedim. Ve bir ölünün ruhunu ürkütecek hiçbir işaret çizmedim. Temiz olmayan şeyleri davet edebilecek bir şekil de çizmedim. Mezarlarına girmeden evvel adalet tanrıları önünde çok günahsız olan bu ölüler, bu dünyada yalnız doğrulara tanınan bir hak olarak üzerinde katiplerin hazırladığı şu sözcüklerden ibaret bir hikayeyi taşıyan mezar taşlarını diktirmeye özen gösterirler. Bu yerden geçen biri ölmüş falancayı hatırlasın. Bu taşı okuyan, okuması yoksa başkasına okutan, ölünün ruhu için bir armağan olan duayı okusun. Batı kapılarının temize çıkmışlarsa önlerinde açıldığını görecek ölülerin olumsuz itiraflarının gerisi şöyle. Boyunlarında 20. babın bir kopyası asılı, Nil kıyılarında firavun inciri ağaçlarının altında serinlemek için güneşe çıkabilirler. Gökyüzü tanrıçası Not'un yarattıklarından yeniden tat alabilirler. Size şükürler olsun ey tanrılar. Siz ki Mısır toprağından gelenin kokusunu, mumyalandıktan ve gömüldükten ikinci bedenin oluşmasını, iç varlığın dışa çıkıp görünür hale gelmesini sağlayan sihirli merhemi sürdükten sonra Ra'nın ruhu olan Herakleopolis'in zümrüdü anka kuşu gibi temizlenip karşınıza çıkanı tanırsınız. Size şükürler olsun ey Amenti kapılarının ardında yaşayan Osiris peştemalları giymiş tanrılar. Siz ki benzerlerini öldürdükten, mabetlerin avlularındaki hayvanları çaldıkları, yalnızlıklarında saf olmadıkları veya nehrin sularını pislettikleri için organları çürüyüp kokanları tanırsınız. Tanrısal ruhlar, köpek başlı ruhlar, sizlere ebediyen şükürler olsun. Ben ki karşınıza çıkmadan ölmüş ve yeniden doğmuş bedenimin yıkanıp sargılara sarıldığını, gözlerime antimuan sürüldüğünü görmüştüm. Bilirsiniz ki yumurtayı oluşurken kırmamışım. Mendes teknesi üzerinde yemin etmemiş, Abidos'ta Ptahtate'nin adını anmamıştım. Beni kurtarınız. Beni yanınızda tutun. Çünkü nefesim saf, kalbim saf, ellerim saftır ve beni görenler şöyle der. Ey saf olan sen, hoş geldin. Ruhun aşağı dünyada sükunet içinde olsun. Hoş gelmiş ol. Çünkü iç organlarını Maat Gölü'nde yıkadın. Ey saf olan sen, Osiris'in karşısına çıkabilirsin. Ölünün olumsuz itiraflarını dinledikten sonra Tot ve Anubis, ki bunlar biri Tanrı'nın yazıcısı, öbürü mezarlıkların koruyucusudur, teraziye bakarlar. Ölünün tören ekmeklerini, birayı, kızıl bir boğanın ayaklarını, 4 çanak kan, beyaz bir ineğin 4 çanak sütünü takdimeler masasına koyduğunu bilirler. Bilirler ki ölü, vücuduna lapis, lacivert taşı veya donuk yeşil akikten muskayı,
Uciyat çiçek bileziği Anknam'ı vücuduna koydurmuş, mihraplara 12 ateş yaktırmış, tabutunun üzerinde Ölüler kitabının 72. bölümünün kopyasının bırakılmasını sağlamıştır. Bu bölüm aşağı dünyada yolunu kaybetmemek için ne yapılması gerektiğini gösterir. Tanrılar bilirler ki ölü, yeşil porselenden yapılmış, üzerine şehirlerin koruyucu ruhlarının resimleri yapılarak süslenmiş ve sedir yağıyla ovulmuş bir güneş kayığının pruvasına kendisini temsil eden bir heykelcik konulmasını vasiyet etmeyi unutmamıştır. Tot ve Anubis, tanrıların terazisini sorguya çekerler. Eğer Tot, elindeki tabletin üzerine terazinin iki kefesinin dengede olduğunu yazabilirse, kefelerden birinde ölünün açık iradesinin ve ahlaki vicdanının yeri olan kalbi, öbüründe Maat'ın, gerçeğin tüyü vardır. O zaman iblis başlı Tot, ölüler tanrısı Osiris'e döner ve şöyle der: "Falanca terazide tartıldı. Kalbi doğrudur. Çünkü bu kalp bir tüyden daha ağır değil. O zaman ölü Makerou olur. Doğru ve temize çıkmışın kalbi. Annesinin kalbi. Doğduğundaki kalbi. Canlıyken sahip olduğu kalp ona karşı tanıklık etmemiş, tanrılar karşısında onu ezmemiştir. O zaman ölü tartılmış, tam eksiksiz olarak ebediyet sürdükçe istediği her yere gidebilir. Yaşayanların toprağında aşağı dünyanın 12 bölgesine veya Samanyolu'nun ta derinliklerine, Abidos'a gidip Mısır tanrılarının yüzünü görebilir ve Maat, ölünün omurgasına sihirli akımını ebediyen geçirebilir. Omuzlarının ve göğsünün kaslarını kucaklayabilir. Yani onları nefesiyle etkileyebilir. Ölü, çok güçlü sihirli sözcükleri duymuştur. Günah çıkarmasından sonra sözün bir gerçeği Osiris olmuştur. Yeniden Ra'da doğan Osiris gibi aydınlatan ışık olabilirdi. Mahkemeye önünde gölgesi, zekası, belleğiyle çıkmış ve hakimler önüne giderken kötülük yapıcı tanrıların aşağıya giden ölülere kurmasını bildikleri bütün tuzaklardan kaçmayı becerebilmişti. Fiilleri ortasında tabutuna yattıktan sonra yıldızlı Feniks olmuştu. Evet, doğru bulunduktan sonra, çünkü o artık tanrılarca kabul edilişinden beri ölü değildir, gökyüzünde on binlerce parçacıktan gruplanmış yok olmazların yanına hiç de hayali olmayan, ebediyen her çeşit yiyeceğin bol olduğu, halk arasında Yalou tarlaları, yiyecek tarlaları veya kamış tarlaları denilen yerlere gidebilecektir. Udyat'ın göz bebeğinde kollarını kaldırmış, iki bacağında yılan, başı güneş kursuyla süslü bir tanrı görecektir. 4 çeşit ışığı ayırt edebilecektir. Güneş ışığıyla aynı olmayan Set'in ışığı, karanlıkların ışığı, yaratılışın başlangıcındaki ışık, nihayet mezarının arkasındaki Anubis'in ışığı. Yalou tarlalarında ruhların bacaklarının bütün gücüyle mutlu yerlere koşup, yaşam akımından yoksun, kovulmuş ruhlardan kaçtıklarını görür. Güneşten çıkan güçler, sayesinde göklerin gezegenlere bağlandığı sonsuzluktan gelen akımların rüzgarlarından bir kısmı kendilerine bırakılmış ışık saçanlara yaklaşır. Merakla yanlarından, önlerinde görülmeyen kapılar açılmadan bilmeye çalıştıkları her şeyi öğrenebileceklerdir. Sekem'in şeylerini, yani görünür evrenin aydınlanışını ve gizemli arınmalardan sonra ruhların neyi simgelediğini bileceklerdir. Yalou alanlarında ne şekli, ne ağırlığı, ne zamanı olan, mavimsi, yeşil, kaygan ve sisler içinde belirsiz olan her şeyin dehşetiyle dolu milyonlarca yılın, yıkıcıların egemen olduğu bölgeden uzakta Firavun ruhlarının kazlar gibi ses çıkardığını işitecekler. Doğru kişi, suları o kadar mavi Nil'in, tanrısal nehrin kıyılarında çocukluk perçemlerini kestiği günden beri o kadar sık hayal ettiği o cennetleri tanıyacaklar. Ölülerin Mısır'ında başka bir Nil'i, semavi Nil'i, uzayda olan, Teb'in meyve bahçeleri kadar yeşil olan çayırları görecekler. Korkunç ruh tartılması sınavından sonra artık mutlu olmalılar. Çünkü göklerdeki bahçelerde Firavun inciri ağaçlarının gölgesinin serinliğini tadabilen doğru kişiler arasında olacaklar. Kendisi ve ondan sonra ölüm krallığında doğacak olanların hepsi tanrıçaların sütünden içecekler. Bunun için piramit tekstlerinde onlara ağızları doymuş mutlular denir. İsmini Tot tabletlerinde okuduktan sonra doğru kişi, ışığın ve sözün başlangıcında bulunan ilk titreşimi saklayan kozmik yumurtayı
Yumurtası içindeki Ra'yı seyredecek. Ruhu tanrısal inek, Hathor Noit'in memesinden ebediyen akan semavi Nil'in yani Samanyolu'nun özünde sevinç duyacak. Zekayla sarılmış ışık saçanlardan Amenti'nin kauları önünde rahibin mumyası başında okuduğu duayı hatırlayacaklar. Beni takdimeler alanında 9 dirsek boyunda bir kau yap. Bana bak. Ben doğdum ve yaşayan bir kuğu şeklinde çıkıyorum. Ra'nın güneş ışığının her yere tesir edici şiddetini simgeleyen Osiris'in aslan kafalı uzvunu da görecek, birlikte başıboş dolaşan, başsız, boyunları aşağıda, yaşam akımlarından yoksun, tersine dönmüşleri, lanetlenmişleri de görecekler. Kendi iç organlarını yiyen ölü krallardan, pislik haline gelmiş lanetlenenlerin bel kemiklerini, içinde kalmış azıcık büyüsel gücü emmek amacıyla kıran ve böylece onları ebediyen kişilikten, dünyadaki eski varoluşlarını yeniden gözden geçirmek arzusundan yoksun bırakan işkenceci tanrılardan kaçacaklar. Uzun zamandan beri kafası kesilmiş vücutları içindeki belleksiz ruhların bulunduğu Buto bölgesindeki faaliyeti, kötü ruhlarla çekişen canavarları kovacaklar. İnek sütüyle yıkandıktan, sırtı bir avuç güherçille temizlendikten, el ve ayaklarının yerinde olduğunu gördükten, bacaklarının hareketine ve konuşma gücüne kavuştuktan sonra doğru kişi uzun bir değnek alır ve gök yollarından yorulmadan kendisine yaklaşmaması için ölümünü uzakta tutarak dolaşabilir. Artık o tabutunda uzanmış yatarken onu ayağa kaldıran Anubis'le eşit olmuştur. Gökyüzünün 4 kapısı önünde, Ra'nın esrarlı ışınımlarının önünde, Şo'nun gücünün dayandığı gök mekaniği kanunlarının ifadesi olan 7 basamaklı Sakmon merdiveni önünde, Isis'in havadan yapılmış 7 gömleğinin önünde, her yaratılışın tohumunu kendine saklayan evrensel tohum Nu'nun önünde sevinci gölgesizdir. 42 Tanrı'nın mahkemesi önünde temize çıkmış olan o, önünde ışık ruhlarla kaynaşan Amenti'nin pırıl pırıl parladığını görünce ebediyen yükselmiş olacaktır. Çünkü bu piramit metinlerinde yazılmıştır. Ve yakınları onlara şöyle dua edecek: heykellerin mihraplarında ebediyen kalsın. Bedenin nekropoldeki mezarında sabit dursun. Batı güzelliklerinle sevinsin. Batı dağından arzunca çıkıp girebilesin. Önünde öbür dünya kapılarının ardına kadar açılışını göresin. Dağda yükseldiği zaman Ra'ya tapabilesin ve ufkun eşiğinde dinlenirken onu yüceltebilesin. Etrafı ebedi bahçelerle çevrili gök havuzlarının kıyılarında her zaman gezebilesin.